Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok güzel bir kız varmış. Çok sevdiği annesi hastalıktan vefat edince, babası yeni bir kadınla evlenmek istemiş ve evlenmiş. Yeni gelen kadın yani kızın üvey annesi, ilk eşinden olan çocuklarıyla beraber, kız ve babasının yanlarına taşınmış. Kızın üvey kardeşleri ondan hiç haz etmemişler ve odasındaki bütün eşyalarını yağma etmişler. Kızı kendileriyle aynı görmek, ailenin bir üyesi gibi görmektense, ona hizmetçi muamelesi yapmışlar. Kız bütün evi çekip çevirdikten sonra bile, üvey annesi ve kardeşleriyle beraber oturamıyormuş. Birlikte kıza işkence edercesine, sıcak bir ortama bile girmesine izin vermiyorlarmış. Geceleri ise mutfakta yanmış olan şöminenin başında, küllerle birlikte soğuğu geçirmeye ve uyumaya çalışıyormuş. Sabah kalktığında, yüzü küllerden simsiyah oluyormuş, üvey kızlar da onunla kavga etmek için ona "Kül Kedisi" ismini takmışlar. Ülkenin kraliyeti bir balo düzenliyormuş ve birkaç gün sonra üvey kızlara davetiye gelmiş, ikisi de bu durumdan havalara uçar olmuşlar. Bu balonun aslında, prense eş seçmek amaçlı olduğunu bilmiyorlarmış. Üvey kızlar da prensle evlenmeyi hep hayal etmişler, böylece çok zengin prensesler olabileceklermiş. Baloya kadar ellerinden geldiğince güzelleşmek isteyen, hayallere kapılan üvey kardeşler, takıp takıştırmışlar. Bu yine de güzel olmaları için yeterli olmamış, çünkü üvey kardeşler Kül Kedisi'nin aksine çok çirkinlermiş, ikisi de ne yapsalar da, onun doğal hali kadar bile güzel olamıyorlarmış. Balonun yapıldığı gece, gelmiş ve çatmış. Üvey kızlar anneleriyle beraber evden çıkmışlar. Görünmez bir kadından Kül Kedisi'ne, "Niye bu kadar üzgünsün, gözyaşlarının sebebi ne?" diye bir soru gelmiş. "Ben hiç baloya gitmedim, bu baloya gitmek istiyordum," demiş Kül Kedisi. "Gözyaşı dökme yavrum, gideceksin," demiş peri anne. Kül Kedisi bu sesin kime ait olduğunu merak edip, arkasını dönmüş ve baka kalmış, karşısında mükemmel güzellikte ve kudrette bir kadın duruyormuş. Kadın, Kül Kedisi'nin peri annesiymiş. Kül Kedisi çok şaşırmış ve ne diyeceğini bilememiş. Kadın, "Zaman kaybetmememiz lazım, buralarda balkabağı var mı, getirebilir misin?" demiş. Kül Kedisi hemen bulmuş ve, peri anne balkabağını birden altından atlı arabaya çevirmiş. İkinci adımımız 6 kişilik bir fare ekibi. Kız fareleri bulmuş ve peri anne onları atlı arabayı çeken atlar haline getirmiş. Peri anne bir sıçan istemiş ve Kül Kedisi ikiletmeden getirmiş. Onu da atları süren bir faytoncu yapmış. 6 kertenkele istemiş peri anne ve Kül Kedisi getirmiş, bunları da kızımızın atlı arabasının peşinden koşacak, kahyalar haline getirmiş. Peri anne her şey tamam diye düşünmüş, ama sonra aklına en önemli şey gelmiş. Kül Kedisi'nin yırtık pırtık kıyafetlerini, mükemmel ve hayretlere düşürücü bir balo kıyafetine dönüştürmüş, ayakkabıları ise camdan kristal ayakkabı olmuş. Kül Kedisi artık tam anlamıyla hazırmış, gitmeye hazırlanırken peri anne uyarmış. Bir detay var, yapılan bu büyüler kalıcı değildir, gece 12'ye kadar bu büyü devam edecek,
Saat 12'yi geçince her şey eski haline dönecek, fayton balkabağına, atlar fareye, arabacı sıçana, elbisen ise eski haline dönmüş olacak. Evine geri dönmelisin, prens seni böyle görmemeli. Şimdi gidip balonun tadını çıkarabilirsin demiş. Bunun üzerine hemen yola koyulmuş. Cinderella baloya yetişmeyi başarmış ve herkesin dikkatlerini üzerine çekmiş, büyülü gözlerle bakmışlar. Başta üvey kardeşleri olmak üzere, herkes bu denli mükemmel bir elbisenin nereden geldiğini merak etmişler ve sormuşlar. Baloya katılan soylu erkeklerin hepsi, ona aşık olmuşlar ve dansa davet etmişler. Prens baloya ayak bastığı anda, kül kedisine aşık olmuş. Sonra hiçbir erkek Cinderella'ya yaklaşamamış. Prens ve Cinderella, dansa kalkmışlar, birçok kez dans ettikten sonra, beraber vakit geçirmeye başlamışlar, çok güzel bir zamanmış bu. Saatler ışık hızında geçmiş, neredeyse saat 12'ye gelmiş. Cinderella, durumu hatırlayıp koşmaya başlamış, prens yakalamaya çalışsa da, kül kedisi hızla uzaklaşmış. Sarayın dışına çıktığında ise, ayakkabıları hariç her şey eski haline dönüşmüş. Fakat ayakkabının diğer teki nerede bilmiyormuş, arkasında düşürdüğünden habersizmiş. Yatana kadar ağlamış. Bunun bir daha gerçek olamayacak kadar güzel olduğunu düşünmüş, fakat prensin bundan vazgeçmeyeceğini tahmin edememiş. Ayakkabının teki prenste kalmış ve ertesi gün ayakkabının sahibini aramak için tüm ülkeyi gezmeye başlamış, bulana kadar tüm genç kızlara ayakkabı giydirecekmiş. Ama o kadar ev gezmelerine rağmen hiçbir genç kıza ayakkabı uymuyormuş ve sadece birkaç ev kalmış. Prens artık ümidini kaybetmeye başlamış, son evlerden birine girmiş, bu ev kül kedisi ve üvey kardeşlerin eviymiş. Üvey kızlar, bu ayakkabının kendilerine olmayacağını bilse de çok istiyorlarmış. Onlar ne kadar oldurmaya çalışsalar da ayaklarına olmamış. Kül kedisi hizmetçilik ediyormuş ve ayakkabıyı deneyemediği için çok üzgünmüş. Tam evden çıkarken prensin dikkatini çekmiş ve kül kedisine ayakkabıyı denettirmek istemiş. Fakat üvey kızlar ve üvey anne bu duruma, bir hizmetçi ayakkabı deneyemez, diye karşı çıkmışlar. Prens onları dinlemeyerek, ülkedeki her genç kız deneyecek, demiş. Sonrasında ayakkabıyı Cinderella'nın ayağına kendi giydirmiş. Ayakkabı uyuyormuş, işte o an birbirlerinin gözlerinin içine baka kalmışlar. Prens dizlerini çökmüş ve evlenme teklifi etmiş. Üvey kardeşler o kadar sinirlenmişler ki, ama ellerinden hiçbir şey gelmemiş. Cinderella, prensin bu teklifine evet demiş ve evlenmişler, sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Bir masalın daha sonuna geldik. Başka bir masalda tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.